Haytan'ın sevgilisi var mı? Bundan sonraki rotalar ne? Çok sevdim, bayıldım. Bulmuştum da kaybettim ya. Gerçekten mi? Aynen. Şimdi şey sanılıyor, hep işte yoldayız, geziyoruz, yeni yerler görüyoruz ama ülkeler arası 50-100 dolara geçebiliyoruz. Hala var mı öyle? Benim yeni yılda bir ülkeye yerleşme gibi planım var bakalım. Oo, neresi belli mi? Ne kadar durmayı düşünüyorsun burada? Ben bu sefer güzel bir hava. Herkese Türkiye'den selamlar. Şu anda Türkiye'deki ilk videomu çekiyorum. Şu anda İstanbul'un Suadiye semtindeyim ve Kadıköy'e doğru gideceğim. Bu video ne ile ilgili olacak derseniz, şimdi çok sevdiğim gezgin bir arkadaşımla buluşacağım. Hiç yüz yüze tanışmadık ama sürekli telefonda, görüntülü olsun, sesli olsun, mesajlar olsun, sürekli irtibatta olduğum bir arkadaşım. Arkadaşım diyorum, tanışmamıza gerek yok zaten yüz yüze. Hatta bir ara YouTube kanalım bir kapatılma gibi bir durumu vardı, bir sorun vardı. O zamanlarda bana çok büyük desteği olmuş bir arkadaşımdır. Arda ile birlikte. Arda'yı da İzmir'e gidince göreceğim inşallah. Sağ olsun, hiç yardımını esirgemeyen, neye ihtiyacım olsa, ne zaman ihtiyacım olsa cevap veren, yardım eden, çok sevdiğim bir arkadaşım, gezgin arkadaşım. Şimdi ilk defa yüz yüze görüşeceğiz. O Asya'daydı, ben Afrika'daydım. Şimdi memleketimizdeyiz. Biz de dedik ki hadi artık tanışalım, güzel bir sohbet edelim. Hem de benim Kenya'daki, Uganda'daki, Afrika'daki takipçilerime Türk yemeklerini, Türk kahvaltısını, böyle etrafı, İstanbul'u biraz gösterelim dedik. Dilerim eğlenirsiniz, keyifle izlersiniz. Ama ne yapıyoruz tabii? Başlamadan önce bu videoyu beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve kanala abone değilseniz kanala da abone olursanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Afrika'da 9 ay boyunca trafik sağdandı. Dolayısıyla ben de ona alıştım. Zor olmuştu alışmam. Ama alışmışım demek ki. Onu da burada anladım. Şimdi böyle sağa değil sola falan bakıyorum karşıya geçerken. Türkiye'de trafik soldan akıyor. O yüzden şimdi tekrar ezilme tehlikesi yaşıyorum. Kendi ülkemde. Burası İstanbul Minibüs Caddesi. Burası Kazasker, Erenköy tarafı, aşağısı Suadiye, onun bir aşağısı Bağdat Caddesi. Şimdi şu dolmuşlardan bekliyorum. O dolmuşlara binip Kadıköy'e gideceğim. Bu arada fiyatlar hakkında böyle ufacık da olsa bir geldi. Önce binelim, sonra anlatacağım. Kadıköy değil mi? Evet. Pardon. Niye çekiyorsun? Ya arkadaşlar, ne diyeceğimi, biraz önce ne çektiğimi falan her şeyi unuttum. Çünkü biliyorsunuz kameram böyle açık, dolmuşa atlayıverdim. Kameram açıktı yani. Sonra kapatmadan önce bir kadın dedi ki sen ne çekiyorsun falan. Dedim ki kullanmayacağım zaten, hani açıktı kamera zaten. Kadın bir bağırmaya başladı, bir bağırıyor. Sil onu ya dedim, kullanmayacağım. Ben sana nasıl güvendim? O saatten itibaren yani sustum, oturdum bir yere ve bir daha hiç konuşmadım. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bütün dolmuş birbirine girdi. O diyor ki kamerası zaten açıktı, bir şey çekmedi. O diyor ki sana ne? Allah! Ben sadece böyle oturdum, izliyorum ne oluyor, ben neredeyim diye. Yani 9 aydır Afrika'dayım arkadaşlar. Birinin birine bu şekilde bağırdığını ben görmedim. Yemin ederim görmedim. İnanılmaz, inanılmaz. Ne diyeyim bilemedim. Nerede kaldım ben? Ne anlatıyordum onu da unuttum. Neyse. Şimdi Kadıköy'deyim. Şu anda bu arada Ağustos'un sonundayız. Böyle 20'si mi 25'i mi öyle bir şey galiba. Hava sıcak Türkiye'de.
Gidelim bakalım. Arkadaşım da gelmiş olmalı. Evet arkadaş bak orada bak. Hello. Sen bak ne haber? Vay. İyi. Hoş geldin. Evet. Hoş geldin ana vatana. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Eyvallah. Sen ne kadar zamandır buradasın Ben daha gerçi? yeni ya 24 saat olmadı. Aa doğru O sen yüzden dün akşam geldim. Dubai'den geldin. Aynen. Senin bayağı oldu. Benim 2 gün mü oldu? 3 gün mü oldu öyle bir şey? Alıştın mı Türkiye'ye? Vallahi şimdi biraz önce onu anlatıyordum. Biraz önce yaşadığım şeyden sonra bilmiyorum yani alışmak Ne oldu olay mı çıktı? mümkün değil yani. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yapacağız. Tabii, Çok Türk güzel bir Türk kahvaltısı yapacağız şimdi. Hep beraber özledik. Hadi bakalım. Tamam. Evet şimdi güzel bir Türk kahvaltısı göreceksiniz. Bunlar sucuk. Bu da hellim peyniri. Bunlar kızartma. Bu pişi diyoruz biz buna. Bu pişi değil mi? Aynen. Bu pişi diyoruz. Yani hamur kızartması. Kenya'daki mandaziye benziyor ama onlar tatlı, bu tuzlu. Bunlar da peynirler. Kaymak ve bal. Bu da bir peynir ve üzerinde reçel var. İzmir. Ha? Vişnelor. Ha evet, vişnelor. Bu İzmir. Evet. Nasıl tanımazsın ya? Sen memleket. Yok tanıyorum da şimdi biraz şey için ne o? Diğer Kenyalılar falan bir şeyler izliyorlar ya. Doğru. Onu anlamazlar şimdi. Lor diye desem anlamayacaklar. Evet bu da kıymetlimiz Türk çayı. Teşekkürler. Evet burada domatesin bu çikolata, Nutella, Yes. bu da reçel ve peynirlerimiz. Ve tabii yumurtamız. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Özledik. Yüz ülkeye gitsen de bu kahvaltıyı bulamazsın. Değil mi? Evet ya. Gerçekten kahvaltı kültürü yok hiçbir yerde. Kahvaltı yani bizim gibi bir kahvaltı kültürü kimse de yok. Aynen. Ya mesela Afrika'da şey yiyorlar. Ne yiyorlar? Sabah 8'de 9'da bayağı öğle yemeği, balık, Tavuk. pilav, işte et pilav, tavuk pilav. Aynen. Yani bizim için öğle yemeği olan şey onlar için kahvaltı. Değişik kültürler. Bu yumurtalı ekmek. Bileniniz var mı? Ben bununla büyüdüm. Küçükken annem hep yapardı. Yurt dışında kaldığında Türkiye'yi özlüyor musun? Yok. Ben diyorum ki, ya yemekler değil mi? Ben diyorum ki onca zaman kalmışım Türkiye'de. Sağ olsun. Şimdi yeni yerler görme vakti. İnsan en çok yemekleri özlüyor. Çünkü bulamıyorsun aynı şeyleri ya. Evet. Bizim kültür hakikaten çok farklı. Mesela bu roka mı? Roka yok. Hatta böyle 9 ay sonra roka yiyeceğim. Çok severim. Acıkmışım ya. Saat bu arada 11 mi? Kaç? 11.30. Biz daha yeni kahvaltı yapıyoruz. Öğlen yemeği saati Türkiye'de. Şimdi bu kahvaltı kaç para arkadaşlar? Şimdi videoyu durdurup yorumlara yazar mısınız? Çok merak ettim. Şöyle bir kahvaltı İstanbul'da, Kadıköy'deyiz şu anda. Ne kadardır? Bir tahminleri yapın sonra söyleyeceğim. Türkiye'de özlediğim tek şey. Simit. Ölürüm, kurban olurum buna. Buna var ya, aç olsam, tok olsam yerim ben bunu. Afrika'da yok muydu hiç? Yok.
Türkiye dışında hiçbir yerde yok galiba. Bazı Sen yerlerde gördün mü? var. Singapur'da Ama falan onun var. adı farklı galiba. Var. Tabağınızı alın isterseniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi biraz pişmiş galiba. Daldırdım onu. Ah! Çok sıcakmış. Benim. İzmir'de roka veriyorlar ya her yerde. Bayılıyorum ya. İzmir'de pide söyle. Pide lahmacun hemen rokan gelir. Çok karnım o. Anlıyorum. Bir de ücretsiz o. Benim zamanımda hala öyle mi bilmiyorum. Yine ücretsizdir ya. İkinci kavga. Ha? 5 dakikada ikinci kavga. Taksiciyle atışıyor. Beraber söyleyelim. Evet. Hayta kaç para ödedik buna biz? 20 dolar. Hayta ısmarladı sağ olsun. Afiyet Teşekkür olsun, evet. ederim. Ne, ben sana hep hayta diyorum. Hiç Herkes zaten yiyor. İbrahim diyesim gelmiyor. Hayta demek daha hoşuma gidiyor. Nasıl bilmiyor kimse. Evet arkadaşlar şimdi bu kahvaltı, gördüğünüz kahvaltı 160 lira. 360 Türk lirası. İyi para. Kaç dolar? 20 dolar. 20 dolar. İyi para. Bakayım bir yazı sana. Bak burada bak. Güzel para yani. Vallahi güzel para ben sana söyleyeyim. Bunlar yani öyle hadi bakalım başka yere. Buranın adı neydi? Bahariye Caddesi. Burası Bahariye Caddesi. Sokak lezzetlerimiz. Şimdi buradan Moda'ya doğru çıkıyoruz. Türkiye'de en çok ne değişmiş Hayta? Ne olmuş Türkiye? Kaç aydır sen yoksun? Ya ben aslında bir senedir yokum da ben git gel yapıyorum sürekli 3 ayda bir hafta kalıp gidiyorum. Ha sen alıştıra Tabii. alıştın şeylere. Her geldiğinde fiyatlar artıyor, artmaya devam ediyor. O üzüyor beni. Valla ben 9 ay sonra geldim. Evet. Şok geçiriyorum şu anda yani. Gördünüz bir kahvaltıya ne kadar verdik. İnsanlar çok mutsuz ya. Çok. Maalesef. Ve gerçekten bu gördüğüm, bak 2 gündür mü 3 gündür 2 kere şehre çıktım, yürüdüm sadece. 3-4 tane mi kavga gördük? Biz bir de Aa, otururken doğru. de 2 gördük. defa Kavga oldu. ediyorlar 2 defa. Aynen. Ben gördüm ayrı ayrı. Dövüş kavga çok maalesef. Şaşırdık yani çok şaşırdık. İnşallah düzelir. Evet kanka. Evet bunlar Türk kahvesi arkadaşlar. Güzel. Kanka. Teşekkürler. Yani Burada da kim var? Kim var? Arda. İzmir'e de geleceğiz. Beraber video. aynen. Evet aynen. Evet burada çay bahçesinden şimdi ayrıldık. Şöyle aşağıya Moda sahile doğru gidiyoruz. Şimdi biraz sohbet edeceğiz sizlerle. Ve siz şu an İstanbul Kadıköy Moda sahili izliyorsunuz. Evet şu an Moda'dayız sahilde böyle biraz sohbet Evet. edelim dedik. Ne yapıyorsunuz? Nasıl keyifler? Yolundadır her şey umarım. Vallahi her şey yolundadır. Biz geldik Türkiye'ye, buradayız. Biraz böyle değişiyoruz ha, değişik Aynen. hissediyoruz Tabii tabii. insan farklı hissediyor uzak kalınca Uzak kalınca evet. ülkenden. Evet. Evet ne sorayım mesela ben sana ne? Sen sevgilin var mı ya? Benim mi? Yok. Hadi bakalım merak edenler. Hayta'nın sevgilisi var mı? Sevgilim yok ya. Yok. Yani zor bu işte öyle yürütmek sevgili muhabbeti falan. Sevgilin olacak kişinin yanında olması gerekiyor. Sürekli gezmen gerekiyor. Çünkü hep yurt dışındayım. 6 ayda bir Türkiye'ye geliyorum. Bir hafta kalıp gidiyorum. O yüzden zor. Peki ya böyle seninle gezecek biri Aa, olsa olabilir. böyle Ama işte kafa uyması lazım ya. Hem de %100 yani %95 değil %100 uyması lazım. %100 uyuyacak kimseyi bulursan yani İnşallah. şanslısın. %100 nasıl olsun? Hani çünkü farklı insanlarız.
farklı karakterler. Bir kere Doğru. biri erkek, biri kadın her şeyden önce yani. Doğru. %100 biraz zor ama Bulmuştum da kaybettim ya. gerçekten Aynen. nerede buldun? Geçen sene Meksika'da. Meksika'da. Aynen. Ha. Orada vardı bir kız arkadaşım, Hollandalıydı. Çok iyiydi de sonra işte ailevi sebeplerden dolayı geri dönmek zorunda kaldı ülkesine. Tüh. İnşallah tekrar başka birini buluruz. O zaman var mı sende böyle işte Türk olsun, yok şuralı olsun, yabancı olsun diye böyle bir Yabancı olursa iyi olur. yabancı Çünkü olursa neden olur. yabancı dilimi geliştirmem lazım. Ama Türk kızlarımız da güzel yani. Onların Evet, da tabii kapatmayalım canım. şimdi Aynen. önünü lütfen. Türk kızlarımız da bir Bizim tanedir. ülkemiz cennet. Öyle Öyle işte. bundan sonraki rotalar ne? Ya plan yapmadım henüz ama bir Afrika yaparız diye düşünüyorum bir ay. Ben geldim yeni Afrika'dan gelseydin. Aynen. Biz çok konuşuyorduk. Afrika'ya ha geldim ha geleceğim. Ha geldim ha geleceğim diyordu Hayta. Ama işte ben de kendimi bir anda Türkiye'de buldum. O Kendini şimdi attın için. Türkiye topraklarına. Evet. İnsan bazen sıkılıyor yolda. Şimdi şey sanılıyor, hep işte yoldayız, geziyoruz, yeni yerler görüyoruz ama bir süre sonra nötrleşmeye başlıyor bazı şeyler. Gözün hep aynı gözüküyor ve sıkılıyorsun. Bir anda geliyor o travma, ülkemi özledim diyorsun, binip geliyorsun. Öyle oldu değil mi? Yani ben aslında ülkemi özledim diyemeyeceğim çok fazla. Bir özlem yok. Yani benim genel olarak karakterimde bir şeyi özlemek, hasretlik falan öyle şeyler bende pek yok. O yüzden muhtemelen bu kadar ayrı kalabiliyorum Evet. ülkemden ve ailemden. Ama bir şey hissettim, bilmiyorum, öyle bir şey dolaşmama engel oldu yani. Hani biraz böyle bir durayım. Enerji gidiyor. Bir enerji gitti yani. Biraz böyle sırt çantasıyla dolaşmak, Afrika belki biraz yordu. Tabii. Belki de biraz yalnız olmak bir yerden sonra şey oluyor değil mi? Afrika'nın şeyi de var tabii. Kültürler aynı. Gittiğin ülkeler bir süre sonra aynılaşmaya başlıyor. Aynen. Onu ben yaşadım Güney Amerika'da. 6 ülke yaptım. Panama'ya geldim en son. Dedim bu ne ya? Her şey aynı. Her yer aynı. Şehrin mimarisi aynı, yemek aynı, insanlar aynı. Ve bir de o da aynı dili konuşuyor bütün kıta. Aynı şeyi ben Afrika'da yani Aynen. 3 ülke dolaştım. Daha doğrusu 4. Zanzibar'ı böyle tamamen kültürü farklı. Ama bakıyorsun bir süre sonra böyle o İngiliz çocukla gezdim ya, onu o yüzden kestim. Yarıda kestim ben o turu. Çünkü bakıyorum nereye gitsem aynı. Ne göstereyim, ne yaşayayım. Hani ben de bir deneyim yaşayamıyorum. Doğru. Değişik bir İzleyici deneyim. de bir süre sonra izleyen İzleyici arkadaşlar da sıkıldı. Hani Afrika her yer aynı. Yoruyor Bakalım hepsi ya. nereye gitsem. Ben de şimdi mesela Hayta'ya soruyorum. Ben böyle biraz bilinmezlik içerisindeyim şu anda. Sen ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Ya işte bilmiyorum, böyle biraz böyle kısa turlar yapıp birkaç ülke Olabilir. dolaşıp buraya dönüp sonradan yeni bir kıtaya tamamen Yakın açılayım ülkeler diyorum. olabilir ilk başta. Isınma turu. Balkanlar. Var mı önerin? Küçük Orta Asya. Bosna'ya gidebilirsin. Bosna. Çok güzel börek yapıyorlar. Börek. Çok güzel börek yapıyorlar. Aynen. Hangi ülkeye gideyim ya? Hadi siz söyleyin. Nerelere gideyim ya da böyle Tavsiyeler nereler, alalım. tavsiyelerinizi alayım. Nereleri görmek istersiniz falan. Açık yani, kapı açık. Başka nereye gidebilirsin? Ben mesela Balkanların hepsini gezdim bir Karadağ hariç. Güzeldi ama çok Türkiye'den farkı yok oraların. Yok mu? Mimari aynı, yeme içme aynı, kültür aynı ve birçok yerde Türkçe konuşuyorlar. Safranbolu'yu geziyormuşsun gibi hissediyorsun. Ha, gerçekten mi? Ya tabii kendin gidip görünce ki senin hani herkesin deneyimi ayrı oluyor. Ben her zaman bunu söylüyorum. Evet. Yani birilerinden tavsiye alın, evet, ama yine de sizin yaşadığınızla onun yaşadığınız Aynen öyle. apayrı bir şey olacak yani. Ben mesela Bali'yi çok sevdim, bayıldım. Şu an orada bir iki gezgin arkadaş var. Sevmemişler. Gerçekten Tabii. mi? Herkesin şeyi farklı. Kimyası, Tabii beklentileri. aynen. Ya mesela ben Afrika'yı çok sevdim. Ama mesela Nurgül'le birlikteydik. Nurgül benim için okey, tamam dedi, gitti. Ama ben mesela daha Evet. çok kalmak istedim. Herkese göre değişiyor. Ben mesela yüksek bina, büyük şehirler nefret ediyorum. Ben de hiç sevmiyorum. Ada olacak benim abi, küçük bir yer. Ya evet, Aynen. ada. Ufak bir motor kiralayacağım, orada takılacağım bir iki ay. Ben buraya gelmeseydim adalara baktım, Afrika'nın adalarına, ama biletler o kadar pahalı ki. Yani Doğru. 800-900 dolardan aşağı bilet yok yani. Çok Ve pahalı Afrika kıtasının içerisinden bahsediyorum ya. Başka kıtaya da çıkmıyorum. Çok pahalı. Acayip pahalı şu an biletler. Dünyanın her yerinde, tek burada değil. Bir tek sadece Asya'da ucuz. Ülkeler arası 50-100 dolara geçebiliyorsun. Hala var mı öyle? Aynen. Ben mesela Tayland'dan Kamboçya'ya 50 dolara gittim. Kamboçya'dan iyiymiş. Malezya 70 dolar, Malezya'dan Endonezya 100 dolar, Endonezya'dan Singapur 100 dolar.
tek Singapur'dan sonra pahalandı. Kore'ye gittim $300. Peki şeyler nasıl şu anda, işte korona testi istiyor mu, işte vizeler falan böyle Asya'da dolaşınca? Ya Asya'nın %90'ı vizesiz. Kapı vizesi olanlar var. Onlarda hiçbir şey sorun yok. Pasaportu koyuyorsun, parayı ödeyip alıyorsun $30-35. Test falan var mı şimdi korona morona? Aşın varsa hiçbir Ha, test aşın yok. varsa. Sadece Güney Kore şu an. Hem aşı hem test istiyor. Yoksa gidemiyorsun. Geri kalanın hepsinde aşın varsa kafi. Birçoğu hatta aşıyı da kaldırdı. Kamboçya hiçbir şey istemiyor mesela. Ha, hiçbir şey Selamünaleyküm diyen görüyorsun içeriye. Hadi ya. Aynen. Karadan bir de geçince sanki ülke Aynen. değiştirmiyormuşsun gibi oluyor. Zaten karadan geçersen otobüsler $20-30. Aa. Ben bahsettiğim uçak biletleri. Aa, Tabii. okey. Kara daha yakın ve ucuz. Tasarruflu. Bir gezgin için sana olmazsa olmaz. Bir de gece yolculuğu yap. Temiz bir gece otelden kar. Evet, bir gecede otelden Bedavaya ülke kira. değiştiriyorsun. Ya Afrika'da bir de şey de yoktu. Hostel yok. Ha, doğru. Neredeyse hiç hostel yok. Yani var ama çok yok. Az turistik Afrika. Evet, yani böyle backpacker, Avrupalılar çok gitmiyor sırt oraya, çantalı korkuyorlar. gezin yok. Evet. İnsanlar Afrika Çok deyince az. şey sanıyor böyle her yer kaos, Evet, tehlikeli. illegal olaylar. Aynen. İlla ki var ama tamamen öyle kapsıyor Avrupalı insanlar. O yüzden gitmiyorlar oraya. Evet. Avrupalıların en çok gittiği yer Asya. Evet, ben bir hiç yani doğru düzgün böyle gezginlerle bir şeylerle falan da tanışamadım. Değil mi? Yani orada kimse yok. Yani mesela o İngiliz çocukla tanıştık. Nasıl Aynı gelmiş? şeyi o da söylüyor. Hani ben sandım ki diyor hostellerde hani gezginlerle tanışacağım falan, hiç kimse yok diyor. Doğru. Boş yani. Öyle işte. Ne demişler? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer belli. Değil mi memleket? Nereye gidersen git en Ama sona ne dönüyorsun. kadar durmayı düşünüyorsun burada? Ben bu sefer bir ay falan kalırım ya. Bir ay kalırsın. Aynen. Sonra işte benim yeni yılda bir ülkeye yerleşme gibi planım var bakalım. Oo, Aynen. neresi belli mi? Sürpriz. Sürpriz. Ya Tayland Okey. ya Endonezya falan olabilir. Bali. Hazırlıklarımızı yapıyoruz şu an işte. Yılbaşından sonra inşallah. Ay iyi bir kapımız olur orada, Tabii canım, her zaman. geliriz yani, evimiz olur. Yerleşik düzene geçeceğiz inşallah. Ya galiba ben de biraz öyle istiyorum ama hani başka bir yerde, bir merkez böyle olsun. Aynen. Ben de işte ana üs Gideyim yapacağım gezeyim, orayı. ana üs gibi böyle. Gideyim gezeyim, birazcık dinlenmek için bir evde durayım, sonra tekrar gezeyim Doğru. falan Olması gibi. gereken. Güzel Öyle oldu bir ya. şey. İnsana üzüyor çünkü. Kendi yatağını, kendi yastığını, evini. Çünkü ben mesela çok rahatsız oluyorum. Ben uyuyamıyorum yurt dışında. Bende Afrika'da şey başladı. Ben mesela her gece deliksiz uyurum. Hiç uyandığımı bilmem. Her gece uyanıyorum. Bende de başladı. son Uyanmadığım zamanlarda. gece olmadı Afrika'da benim. Ben normalde umursamazdım o konuda ama son zamanlarda bir de çok hızlı gezdiğim için haftada 3 şehir değiştiriyorum, 5 otel değiştiriyorum. Her gün farklı bir yatakta yatıyorsun. Alışamıyorsun Evet, abi. Biri evet. sert, biri yumuşak. Yastık farklı, Aynen, bilmem aynen. yatak farklı, her şey farklı. Yani öyle biraz diyorsunuz ya, oh, hayat sana Vallahi. güzel be Öyle falan değil diye. Öyle pek olmuyor bazen gerçekten. Minimum 5 gün sürüyor mesela bir otele alışman, yatağına alışman. Tam alıştım diyorsun hop başka şehre. Başka şehre gidiyorsun. O yüzden gecelerin haram oluyor. Ben o yüzden biraz Kenya'da kalmak istedim galiba. Böyle O güzel oluyor çıkamadım işte. yani. Gittiğim yerde kalıyorum böyle. Herhalde ihtiyacım Aynen. varmış. Bir süre sonra kendin oralı gibi hissediyorsun. Kendini mahallen gibi sabah Evet, kalkıyorsun. aynen. Ben Bali'de mesela onu hissediyordum. Sabah kalkıyordum sanki böyle doğduğum mahalle gibi burası gibi. Ha. Bakkala selamlaşıyorum. Ne Kahvaltıcıya güzel. selamlaşıyorum. Motora biniyorum. Benzinci beni tanıyor. Güzel bir olaydı. Öyle işte. Öyle. Bakalım kısmet. Tavsiyeleriniz varsa bekleyelim. Yeni rotası için. Nereye gitsin Evet. arkadaşlar. Senin varsa soracağım şeyler. Tehlike atlattın mı hiç Afrika'da? Afrika'da hiç tehlike atlattın mı? Soyulma, gasp. Hiç İnsan olmadı kaçırma. ama böyle çok duydum, gasp ve hırsızlık. Hani ben kamera elimde geziyorum. Bana hep böyle sürekli elini çantana koy, cebine koy, sürekli Hadi uyarırlar. ya. Ama Allah'a şükür hiç olmadı. Hiç başıma teşebbüs de olmadı. Pardon, Zanzibar'da oldu. Evet. Zanzibar'da böyle yürüyorum. Cebimde. Telefon Tamam. cebimde. Kalabalıktı. Geçerken buradan bir şeyin çıktığını hissettim yani. Şort dardı. Hani hissettim çıktığını. Ama anlayamadım önce. Bir baktım telefon yok. Çocuğu bir tuttum böyle. Tamam mı? İlkini yakaladım ama kim olduğunu da bilmiyorum. O çocukmuş.
Hemen böyle koşmaya çalıştı. Dedim ki telefonumu ver diye bağırdım ben biraz. Sonra hemen çıkardı verdim. Allah Allah. Dikkat etmek lazım ya. Dikkat etmek lazım. Onun dışında beyaz olmak biraz tabii dikkat çekiyor. biraz evet. Yani yolda yürürken herkes sana bakıyor. Yüzünüzü boyayın giderken ayakkabı boyasıyla. Evet. Yani gerçekten biraz zor yani. Sen parasın. Değil mi? Dolar. Evet, biraz öyle bakıyorlar. O biraz üzücü. Seni direkt dolar olarak görüyorlar. Üzücü, evet. Öyle görüyorlar maalesef. Bilmiyor ki biz daha garibiz. Değiliz arkadaşlar yani. Biz de insanız, siz de insansınız. Ha beyaz, ha siyah. Gerçekten hiç fark etmiyor yani. Güzelmiş ha. Beyazların hepsi zengin görmeleri. Evet, ya biraz üzücü o aslında yani. Aslında Kenya çok güçlü bir ülke. Çok böyle modern, insanlar okumuş, hepsi İngilizce biliyor. Ufaktan büyüğe kadar. Vay be. Nerede öğrenmişler İngilizce öyle? Sömürgeydi orada değil mi? Okulda tabii. Okulda başlıyorlar. Çok iyi Portekizler mi İngilizce sömürmüştü orayı? İngiliz. Vay be. İngilizler her yerde abi. İngilizler her yer. Dünyanın her yerindeler abi. Ya böyle sahil kesiminde de İtalyanlar, İspanyollar Allah falan Allah. var. Evet. Yani Bakalım gideceğiz göreceğiz artık Afrika'yı da. evet. Gör güzel. Merak ediyorum orayı. Güzel bir hava. Evet, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Teşekkür ederiz buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. O zaman görüşürüz başka bir videoda. Bay bay. Ciğerci burası. Oh.